Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi makrome ipten torba çanta yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Çanta modelini istediğiniz büyüklükte örebilir ve dilediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilirsiniz. Çantanın önden görünümü bu şekilde. Ve çantanın yandan görünümü bu şekilde. Videonun içerisinde çantayı büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri adım adım anlatacağım. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, makrome çantanın yapılışında 4 farklı renkte makrome ipleri kullanacağım. Sizler dilediğiniz renk kombinini uyarlayabilirsiniz. Ve çantanın tabanı için 13 sıradan oluşan kare motif ördüm. Bu motifin yapılışını daha önce kanalımda anlatmıştım. Videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayarak large kare motif yapılış videosuna ulaşabilirsiniz. Ve yapacağımız bu kare motif çantanın tabanını oluşturduğu için ben 13 sıra yaptım. Fakat sizler sırayı artırabilir ya da daha küçük bir çanta istiyorsanız sırayı küçültebilirsiniz arkadaşlar. 13. sıradan sonra aynı renk kombinini takip ederek kaldığımız yerden devam edelim. Ve şimdi yukarıya doğru çıkarak oval bir görüntü oluşturacağız. Yapmış olduğumuz trabzan gruplarının herhangi birinin ortasından ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, ve şimdi köşeye gelene kadar tüm trabzan grupları ortasına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yapalım. Ve köşeye geldiğimiz zaman artık kareye devam etmeyip oval bir görüntü oluşturacağımız için bu boşluğun içerisine 3 trabzan yapacağız. Zincir yapmadan sonraki trabzan grubu ortasına tekrar 3 trabzan. Bakın burası bu şekilde katlanmaya başladı. Ve şimdi diğer köşeye gelene kadar tüm trabzan grupları ortasına 3 trabzan, görmüş olduğumuz tüm köşelere 3 trabzan yaparak ve trabzan gruplarını yine takip ederek 3'er trabzan yaparak sıra sonuna kadar burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek devam edelim. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden kaydırma yapalım. Bir zincir ve ipi burada keserek ilmeklerin arkasından gizleyelim ve çakmak yardımıyla yakma işlemi yapalım ki sonradan herhangi bir sökülme yapmasın. Çanta yukarıya doğru yükseldikçe iç kısımdan bu ilmekleri gizlemeniz daha zor olacaktır. O yüzden her sıranın sonuna gelip renk değişimi yaptığınız zaman bu işlemi yapabilirsiniz.
Şimdi bir sonraki renkle devam edeceğiz. Ve alt sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Bir zincir ve 14. sırada her köşeye 3 tane trabzan yaparak sırayı tamamlamıştık. Şu şekilde yine köşeye yakın bir yerden ipi sabitleyelim. Artık köşe yok. Oval bir şekilde çanta yukarıya doğru yükselecek. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, sonra gelen trabzan grubu ortasına 3 trabzan, ve sonraki trabzan grubu ortasına 3 trabzan, ve alt sırada köşeye yapmış olduğumuz 3 trabzanı atlayalım. Sonra gelen grup ortasına tekrar 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru kıvrılmaya başladı. Alt sırada görmüş olduğumuz tüm trabzan grupları ortasına, buralardaki köşeler de dahil 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak sarı renkte olduğu gibi ipi keselim ve arkadan çakmak yardımı ile örgünün arkasına yapıştıralım. Döne döne yaptığımız zaman çanta yukarıya doğru yükselmeye devam edecek ve alt sıralarda kullanmış olduğunuz renk kombinini yaklaşık 8 ya da 9 sıra yaptıktan sonra tek bir renk ile ipi kopartmadan devam edebilirsiniz. Renk kombinini ayarlamak tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi istediğiniz çanta yüksekliği olana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, çantada istediğim uzunluk olana kadar bu şekilde yükselttim ben ve tabanda yapmış olduğumuz kareden sonra toplam 14 sıra renkli yaptım ve burada 20 sıra tek renk ile ördüm. Kareden sonra toplam 34 sıra yapmış oldum. Buradaki renk geçiş sırasını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman şimdi ipi burada keserek gizli birleştirme yapacağız. İpi koparttım ve burada görünen en sonki ilmeğin tepesindeki 2 ilmekten tığ geçirelim. İpi buradan geçirdim. Ve en sonki trabzanın da arkasındaki ilmekten geçirerek yine iç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Burayı da sıkıştırarak arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, şimdi renkli iple devam edelim. Yapmış olduğumuz trabzanların herhangi birinin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir ve alt sırada görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine sıra sonuna gelene kadar sık iğne yaparak devam edelim.
Sıra sonuna gelene kadar yan yana sık iğneleri yaptım ve son sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar ipi burada keserek gizli birleştirmeyi yapalım. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden ilmeği geçirdim ve son sık iğnenin arkasındaki tek kanadı da alarak tekrar bu ilmeğin içerisinden geçirdiğimiz zaman gizli birleştirmeyi bu şekilde yapmış olduk. İpi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. İkinci renk ile devam edelim ve birinci sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Bir zincir yapalım ve aynı nokta olmamak şartıyla herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipliği sabitleyerek bir zincir, altta görmüş olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim ve bu şekilde renk geçişlerini tekrar yaparak istediğiniz sıra kadar sık iğne yapabilirsiniz. Lacivert renk sırasının sonuna geldiğimiz zaman kırmızı renk sırasının sonunda yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayalım ve bir sonraki renge geçerek renkli üst üste sık iğneleri yapmaya devam edelim. Çantanın üst kenar bölümünde toplam 4 sıra sık iğne yaptım ve burada kullanmış olduğum ana rengi sık iğnelerde kullanmadım arkadaşlar. Diğer renk geçişleriyle tamamladım. Şimdi çantanın saplarını yapmaya başlayalım ve bunun için çok sıkı olmayan toplam 142 adet zincir yaptım. Siz istediğiniz uzunluk olana kadar zincir yapabilirsiniz. Ve 142 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Sıra sonuna gelene kadar yan yana sık iğneleri yaptım ve burada ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine de sık iğne yapacağız. Fakat 2 ilmek olduktan sonra diğer renge geçiş yapıyorum. Bir zincir ve deseni çeviriyorum. Burada renk değişikliğini yaparken çantanın üst kısmında kullanmış olduğum renk sıralaması ile devam ediyorum. İkinci sırada parlament mavisi kullandığım için çantanın sapında da ikinci sırada aynı rengi kullanacağım. Bir zincirden sonra ilk sık iğneden başlayarak sıra sonuna gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine yeniden sık iğne yapacağız. Ve burada kırmızı renkli işimiz kalmadığı için kesebiliriz. En son bu ipleri ilmeklerin arasından gizleyeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son ilmeğin tepesine de sık iğne yapacağız. Fakat 2 ilmek olduktan sonra renk değişimi yaparak 3. renge geçiş yapacağız. Bir zincir. Tekrar deseni çeviriyorum ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar alttaki sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burada tekrar iple işimiz kalmadığı için burayı da kesebiliriz. Ve çantanın sapını bu şekilde yükseltmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta çantanın üst kenar bölümünde yapmış olduğunuz sık iğne sırası kadar çantanın sapını da yükseltmeniz gerekiyor ve aynı renk sıralamasına dikkat ederek ben burada 4 sıra sık iğne yaptığım için çantanın sapını da 4 sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra çantanın sap bölümlerini dikerek kullanıma hazır vaziyete getirmiş olacağız.
Evet arkadaşlar, çanta saplarının her ikisini de ördüm ve sapları tamamladıktan sonra bu şekilde dikme işlemini yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde dış kısımdan ya da çantanın iç kısımlarından bu aradaki genişliği istediğiniz genişlik kadar ayarlayarak önce ön tarafını, daha sonra da çantanın arka sapını bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.